Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Kusura bakmayın, bayağı bir ara vermiştim yoğunluktan dolayı. Bugünkü videomuzun konusu Çince ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu Çince öğretme videosu falan değil, tamamen Çince'de gerçekten enteresan olan şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle ben neden Çince'ye başladım, kısa bir ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 5. dil olarak Rusçayı öğrenmiştim. Rusçadan sonra aslında amacım daha kolay bir Avrupa dili öğrenmekti. İşte İtalyanca veya Portekizce, İspanyolca yakınlığından dolayı. Ama son zamanlarda Uzak Doğu'dan birkaç arkadaşım oldu. İşte Çin'den, Tayvan'dan falan. Beni gerçekten çok motive ettiler, biraz bahsettiler dilden. Ben dedim ki neden olmasın, zaten mimarlık okudum. Hani belki iş olanakları açısından olabilir. Hani bir fırsat yaratılabilir diye dili bilirsem de önemli bir dil gerçekten. Biliyorsunuz çok fazla konuşan insan var dünya üzerinde. Çin'de olsun, Tayvan'da olsun, Hong Kong'da veya diğer Batı ülkelerinde çok fazla. Hani Çin hükümetiyle iş yapan çok fazla şirket ve çok fazla neyse yani bayağı insan var yani. Oralı gerçekten çok güzel arkadaşlıklar kurdum ve daha ilk videomda hatırlarsanız bahsetmiştim ilk videomda da bir ülkeden yani güzel arkadaşlıklar kurunca bu beni gerçekten dil öğrenme açısından çok fazla motive ediyor. Bu Çince aynı şey geçerli olmuştu. Kısaca Çince nasıl bir dil ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz Çince dediğimiz aslında birçok diyalektin, birçok ağızın ve şivenin genel ismi Çince. Bunların dışında yani Mandarin en çok konuşulan 900 milyon insanın ana dili, yaklaşık 80-90 milyon insanın ana dili ise Kanton lehçesi. Kantonca sanırım Türkçesi. Bu da işte Hong Kong ve çevresinde konuşulan diyalekt diyeyim. Diğer türlü biliyorsunuz çok fazla insan yaşıyor Çin'de ve çok fazla diyalekt var. Yani 20-30 milyon kişinin konuştuğu bir dil de var. Aslında bunlar aynı aileye mensuplar ama bazen birbirlerini anlamayacak kadar gerçekten birbirlerinden uzak olabiliyorlar. Ama insanlar genelde Çince öğreniyorum diyorlarsa zaten Mandarin lehçesini öğreniyorlardı çok büyük ihtimal. Çince'nin alfabesi falan yok. Yani bizim bildiğimiz böyle A, B, C tarzı bir şey yok. Atıyorum Rabun yazamıyorsunuz. Çünkü o sese tekabül eden karakteri bulmak zorundasınız. Burada mesela gördüğünüz atıyorum bunların her biri birer karakter ve birer kelime veya birer fiil, isim her neyse yani. Bunların her biri birer kelime. Atıyorum bu insan demek, bu birlikte demek, bu hala demek. Her biri birer kelime. Çince karakterlerde geleneksel ve basitleştirilmiş olarak ikiye ayrılıyor. Aslında Çin hükümeti önceden geleneksel ve daha karışık olan bu karakterleri kullanmış ama 1960'larda hükümet bir reform yapmaya karar veriyor ve diyorlar ki biraz daha kolay hale gelsin, biz bunları basitleştirelim. Görüyorsunuz mesela bu karakter at ma yani at demek oluyor bu. Bu çizgileri yok etmişler, tek çizgi haline gelmiş. Burada karakterin ana yapısı sabit kalmış çatı şeklinde. Diğer çizgilerini atmışlar. Burada direkt sadece bu üst ve sağ çizgi kalmış. Bunda keza yine aynı şekilde. Burada 3 kutu yerine sadece bir çarpı atmışlar. Yani bunlar basitleştirilmiş hali. Şu an Çin Halk Cumhuriyeti'nde basitleştirilmiş hali konuşuluyor. Ama mesela Tayvan'da aynı dil olmasına rağmen hala geleneksel Çince kullanılıyor. Okuyunca genelde gelenekseli bilen herkes basitleştirilmişi de anlıyor. Ama tam tersi her zaman geçerli olmayabiliyor. Ben şu an basitleştirilmişini öğreniyorum. Ama Tayvan'da çok arkadaşım olduğu için ve arada onlarla da yazıştığım için yani biraz bende de göz aşinalığı var diyebilirim geleneksel olanlar. Çin karakterleri yani alfabe demiyorum fark ettiyseniz karakter diyorum çünkü bunlar alfabe falan değil karakterler. Biliyorsunuz Çin karakterleri gerçekten dünyanın en eski karakterlerinden ve alfabelerinden bir tanesi. Asıl oluşum sürecine baktığınızda günlük hayattaki yansımalardan oluşuyor. Mesela şu ilk karakter insan karakteri ya da person, yani insan veya adam, kişi karakteri. Gördüğünüz gibi yan duran bir insanın kafasını, kolunu ve bacağını ayırt edebiliyorsunuz. Bu zaman içinde yıllar geçtikçe bu hale gelmiş. Şu an sanki bir nevi yürüyen bir insan şeklinde. Yani böyle düşünürseniz akıllı daha çok kalıcı olabildiğini düşünüyorum. Mesela şu kulak karakteri mesela. Yani bunu gördüğünüzde biliyorsunuz kulağa benzetmişler. Zaman içinde bu hale gelmiş. Bu at, şöyle yan tutarsanız atın kafası, gövdesi, bacaklarını ve kuyruğunu görebilirsiniz. Zaman içinde bu hale gelmiş. Aynı şekilde dağ için de geçerli. Direkt görebiliyorsunuz hani bildiğiniz dağa benziyor. Bu hale gelmiş. İşte yağmur, işte ay yani uydu olan ay. İşte bu yağmur damlaları falan. Bahsettiğim gibi size yani dil olarak değil sadece ilginç bulduğum ve bu karakterler nasıl bu hale geldi, nasıl oluştu onlarla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Referans olarak da bu kitabı aldım. Chinese'i çok güzel bir kitap gerçekten. Tayvanlı bir ablamız yazmış. Onu da resmini göstereyim. Kendisi İngiltere'de yaşıyor. Çocuklarına yani kendi ana dilini öğretmek istiyor tabii ki de ama o ülkede yaşamıyorlar artık. Diyor ki ben öyle bir sistem bulayım ki çocuklar daha rahat öğrensinler. O yüzden bunları resimleştiriyor. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bunun Almancası ve İngilizcesi de var. Türkçesi var mı hiç araştırmadım. Belki basılmıştı. Karakterler akılda nasıl kolay kalır onun resmedilmiş hali diyebilirim. Üşenmedim size tek tek bu kağıtları da çıkardım. İlk olarak bu karakterden bahsetmek istiyorum. Bu arada dikkat etmeniz gereken karakter dediğimiz sadece bu siyah olan kısım. Diğer renkli olan mesela baş ve iki bacak bunu resmetmek amacıyla şey yapılmış. Yani size karakter dediğimde aslında şu gördüğünüz
Şu ilk karakter yani. Burada anlaşılması için bu kitapta da aynı şekilde baş ve bacak çizilmiş ki hani insan olduğu benzetilsin diye. Bu person İngilizce'deki bizdeki insan, kişi, insanoğlu manasına geliyor. Bildiğiniz yürüyen bir insana benziyor. Eğer böyle düşünürseniz gerçekten çok akılda kalıcı. Bu karakteri öğrendik. İkinci karakteriz mesela. 2 tane insan arka arkaysa bu follow yani takip etmek manasına geliyor. 2 karakteri öğrendiniz. İyi gidiyor mu? Çince'de normal bir gazete okuyabilmek için yaklaşık 3000 karakter ezbere bilmek gerekiyor. Günlük hayat için yani B2-2 seviyesi diyelim, normal advanced level, normal bir seviye gelebilmek için 400-500 karakter yeterli aslında. Bu video sonunda bile yaklaşık birçok karakter öğrenmiş olacaksınız gerçekten. Size şaşıracaksınız. Bu arada bu bütün karakterler aynı genişlikte olmak zorunda. Yani dil öyle üretilmiş. Bunların hepsi aynı genişlikte. 2 insan tepesinde 3 insan varsa kalabalık manasına geliyor. 4. karakterimiz ise büyük karakter. Görüyorsunuz insan şekli. Kollarını 2 yana açmış insan görüyorsunuz. Bu büyük manasına geliyor. İşin güzel kısmı çok kombinasyon yapabiliyorsunuz. Büyük kelimesini az önce öğrendik ve insan kelimesini de biliyoruz. Büyük insanı yan yana koyduğunuzda adult yani yetişkin insan manasına geliyor. Sonraki karakterimiz arkadaşlar, eğer sadece bu siyah çizgiyi alırsanız, yani siyah kareyi alırsanız ağız manasına geliyor. Gördüğünüz gibi sonuna kadar açılmış bir ağız. 2 ağız yan yana gelirse çığlık atmak manasına geliyor. Az önce de bahsettiğim gibi aynı genişlikte olması gerektiği için ilk baştaki ağzı biraz daha daraltmışlar. Sonraki karakter sadece siyahları görün, alev şekline benzediği için nasıl yorumlarsanız ama aşağı yukarı alev silüetine büründüğünü görürsünüz. Yani bu karakteri gördüğünüzde ateş veya alev manasına geliyor. Bu karakter Shan yani dağ demek oluyor. Gördüğünüz gibi dağ şekline benzemiş bir karakter. Bu dağ karakteri videonun ilk başında bahsettiğim gibi ilk başta görüyorsunuz normal bir dağ silüetinden yola çıkmışlar ve şu anki hale gelmiş. Yani bu benim bahsettiğim karakter. Hatırlarsanız ilk başta hayattaki yani günlük hayattaki yansımalardan yola çıkmış demiştim. Bu ona iyi bir örnek. Mesela ateş ve dağ karakterini öğrenmiştik değil mi? İçler daha da ilginç hale geliyor. Ateş ve dağı yan yana koyunca volkan manasına geliyor. Mantıklı. Ateş, dağ ve ağız 3 karakteri yan yana koyduğumuzda krater manasına geliyor. Yani bizdeki gibi krater, volkan ağzı. Bu 2 karakteri de öğrenmişler. Ateşle büyüyü yan yana koyduğunuzda sinirli manasına geliyor. Sonraki karakter yine günlük hayat yansıması. Tabi bu yeşili görmeyin, şu çizgileri aldığınızda bir ağaca benziyor görüyorsunuz. Bu bir ağaç karakteri. 2 ağacı yan yana koyduğunuzda bu normal koru manasına geliyor. Üste alta 2 tane koyduğunuzda orman manasına geliyor. Domuz karakteri. Gördüğünüz gibi domuz kafasına benzer bir şekilde. Ama asıl ilginç olan bu karakterin başına bir çatı çizdiğinizde 2 karakter ev manasına geliyor. Çünkü eski Çin'de her evin çatısının altında bir domuz vardı ve bunu besliyorlardı. Sonraki karakter bu günlük hayat yansımasına çok güzel bir örnek gerçekten. At karakteri. Gördüğünüz gibi 4 tane ayağı var ve at silüetini almış. Ama bu geleneksel bir karakter. Çin Halk Cumhuriyeti daha sonra bunu bahsettiğim reformdan sonra bunu daha basit bir hale getirmiş. Yani şu hale getirmiş. Aslında geleneksel hali daha orijinal hali diyebiliriz. Çünkü atın bacakları falan artık burada görünür değil. Kadın karakter. Yani sadece bu çizgilere baktığınızda bu bir kadın figürü. Kitapta bundan bahsetmiş. Aslında bu eşine, kocasına diz çöken bir kadın silüeti var. Kitabın yazarı bunu kadın silüetine büründürmüş. Yüzüne daha akılcı kalması için. Ve işler biraz daha ilginç oluyor. Sonra bu kadın karakteri. Aynısı burada da var. Tek kadın karakteri. 2 kadın karakterini yan yana koyunca tartışma manasına geliyor. Kitapta yazar da bahsetmiş, eski Çin'de 2 kadın yan yana gelince mutlaka tartışırlar diye böyle bir karakter oluşturmuşlar. Yani 2 tane kadın karakteri tartışma manasına geliyor, biraz komik gerçekten. 3 kadın ise aldatma manasına geliyor. Bunun da sebebi hani bir adamın 3 eşi varsa, 3 kadınla aynı evdeyse mutlaka ya da aynı evde demeyeyim de 3 kişi 3 kadınla birlikteyse mutlaka aldatıyordur manasına geldiği için. Biraz sayılardan bahsetmek istiyorum. 1, 2, 3 çok basit. Yani bu 1 çizgi, 1, 2 çizgi ve 3 çizgi. Sonra 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Onlar yani çok fazla 1, 2, 3 kadar akılda kalıcı değil. Ama sayı sistemi de çok basit. Şu 10, bu da 1. 11 diyeceğiniz zaman 10 ile 1'i yan yana koyuyorsunuz. Bu 11 oluyor. 12 diyeceksiniz. 10 ile 2'yi koyunca 12 oluyor. 13, 14, 15 diye gidiyor. Atıyorum 20 nasıl diyeceksiniz. Bu sefer tam tersi diyorsunuz. 2 ile 10 deyince, yani 2 başa alınca 20 oluyor. 21 diyeceksiniz, 2, 10, 1, 21 olmuş oluyor. 35 diyeceksiniz atıyorum. 3, 10, 30, 5 koyunca da 35 olmuş oluyor. Böyle devam ediyor. Bu ay karakteri zaman içinde bu hale gelmiş. Yani böyle resim olarak düşünürseniz daha akılda kalıcı olacaktır. Aylardan bahsetmek çok kolay gerçekten. Bu ay karakteri ve sayıları öğrenmiştik. 12 ve ay karakterini koyunca 12. ay yani Aralık olmuş oluyor.
bitiş konuşması yapayım şimdi. Daha önce bugün bu video için ayırdığım örnekler bu kadardı. Ben sadece bir anda çok fazla olmasın diye ve bir nevi bir giriş olması açısından belli başlı ve daha basit olan karakterleri seçtim. İleride bu bahsettiğim ilginç karakterlerden de oluşan bir video yapmayı düşünüyorum. Bunun için de Çince konuşan arkadaşlarımı davet edeceğim. Onlar dahil olacaklar ikinci videoya, yani Çince ile alakalı ikinci videoya. Aklınıza herhangi bir soru falan takılmış olursa direkt mesaj atabilirsiniz ve yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım biraz motive edebilmişimdir sizi Çince ile alakalı. Tavsiyeniz falan olursa tabii de belirtebilirsiniz. Bu tarz bir video Rusça için de çekmeyi düşünüyorum. Veya İspanyolca için, Almanca için mesela, yani diğer bildiğim dille alakalı bir arkadaşlarımı dahil ederek. Sonraki videomu bekleyin arkadaşlar. Sonraki videomda görüşmek üzere.